Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Şu an karşımızda muhteşem defansif özelliklere sahip bir futbolcunun özellikleri var. Stoper pozisyonunda 107 seviyeli bir oyuncunun özellikleri bu şekilde olmakta. Peki bu isim kim? Bu isim Maldini. Fakat kartında 107 yazmamakta. Çünkü kendisi sol bek olarak geldi. Fakat biz Maldini'yi stoper olarak fullersek, Reddit'te gördüğüm bir arkadaş paylaşmıştı. Benim de dikkatimi çekti. 107'lik bir stoper gibi oynamakta. Kartında 107 yazmıyor ama 107'lik stoper gibi performans sergiliyor oyun içerisinde. Bu muhteşem bir şey. Özelliklerine baktığımızda Maldini'yi bu şekilde fullersek defansif farkındalığı 101, defansif katılım 99, ikili mücadele 101, agresiflik 95, hız 81, sıçrama 95, fiziksel temas 86. Hatta savunmadan ben şimdi alıyorum arkadaşlar, 101 inmedi, hala 101. İkili mücadeleyle agresiflik düştü. Bir tane daha alsam, bir tane daha mı alsam? Hala çok yüksek. Dedim ki hızlı olsun. Bu şekilde de yine 107'lik bir stoper gibi oynamakta. Gerekirse sol beke çekeriz. Orada da 101'lik bir sol bek gibi oynayacak. Şu haliyle bile savunmada muhteşem. Ayrıca hızlı. Oyunda hızlı stoperler az bulunmakta. 86 hız değerine sahip. Fiziksel temas yönünden çok güçlüdür. Bir stoper futbolcusu vurulumu dağıtması lazım. Orada bir zayıflığı var. Ama sıçraması, kafa vuruşu, boyu çok uzun olmamasına rağmen o konularda iyi. Ben de Maldini yok. Biz Matius'u ve Çehi çıkardık arkadaşlar. Şimdi bunu gördükten sonra dedim ki ya biz Maldini'yi çıkaralım ama bu şekilde fullleyelim. Stoperde kullanalım. Normalde ben sol bekte kullanmak isterdim. Savunmacı bek. Bir tane savunmacı, bir tane hücumcu tercih ettiğimiz oluyor. Costa Curta o konuda benim çok işime yaramıştı. Costa Curta'yı özellikle sol bekte kullanıyordum. Sol bekte savunmacı bek oyunda az bulunduğu için. Hatta bu paketteki birkaç tane yüksek seviyeli oyuncuya da bakalım. Sol bek futbolcusu Raum 98 ama 99 oluyor arkadaşlar. Alt vücut gücünden bir tane alayım. Hızı hala çok yüksek. Pasına verdiğimde 99. Şu haliyle baktığımızda çok hızlı bir sol bek futbolcusu. Yüksekten pası da 94. Orta yapacağımız zaman önemli. Falsos da 86. Raum da gayet güzel olmuş. Diğer yüksek seviyeli isim de stoper futbolcusu Stalo. Takım oyu tarzını 88'e aldığımızda 99 seviye. 1.85 boyunda, savunma özellikleri bu şekilde çok güzel. Çok hızlı değil ama ağır da öyle. En azından kırmızı da değil oralar. Fiziksel temas 88, boyu uzun değil. 1.85 boyunda. Sıçraması 85. Kafa vuruşu 89. Pakette dikkat çeken renkli kartlarda bu isimler. Kaleci 94. Diğer sol bek 94. Mesela bu sol beke bakalım. 97'ye kadar çıkmakta. Bitirici bek. Hızlı bir isim ama Raum bayağı özellikleriyle dikkat çekiyor. Daha önce biz bu paketten 9300'e futbol paralık açılım gerçekleştirdik. Çehli Matius geldi ama Maldini gelmemişti. Sol bek gelmemiş ama Raum geldi öne. Stoper geldi. O iki tane yüksek seviyeli ismi çıkardık. Umarız en sona kalmaz arkadaşlar. Maldini için devam edelim. Kendisini stoper gibi fullleyelim. Kadromuza bakalım. İlk 900'e gelmedi. Renkli kart futbolcu dahi vermedi şu an. Gelen isimler bunlar. 5 yıldızlı futbolcu da yok. Abubakar var. İçeride 38 tane futbolcu. 900 iptal et. Bu sefer gelebilir ama şu açılım kritik. 28 tane isim hala fazla kalacak ama gelme ihtimali var. Hissediyorum şu an ama olmadı. Yanlış hissettik. Renkli kart geliyor. Öne çıkan oyuncu. Konami fake atmazsa. Bir kere oldu böyle yeşildi, sonra epiye dönmüştü arkadaşlar. Lahmacun hesabında Batistuta geldiği zamandı galiba. Tek başına mı geliyor? 80'lik düşük seviyeli bir renkli kart. Yanında 5 yıldızlı Barella. Ligimizden herhalde bir isim yok. İçeride 28 tane isim kaldı. 900'e tıkladığımızda 18 tane futbolcu kalmış olacak. Maldini ne kadar çok zor verdi. Bugünlük 3. 900'ümüz. Yandık, vermiyor arkadaşlar, vermiyor. Atla diyelim. Fake filan da atmadı Konami. Sağ bek renkli kart futbolcu. Yanında da standart kartlar. Bir paketin içerisine bakalım. Kimler kaldı? Öne çıkan oyuncu bir tane mi kaldı? Evet. Bir sol, iki tane sol bek. Sol bekleri vermedi. Maldini ve diğer renkli kart. Burada da varmış bir renkli. Çok düşük seviyeli. Yerlerini değiştirelim mi? Artık bir şey de kalmadı ama 2 tane 900 basacağız. Hatta 100 bassak mı arkadaşlar? Belki 900 basmadan daha erkene de çıkarabiliriz. Bir deneyelim. Bir de pat geliyormuş. Gelmezse o da kötü. İlkinde gelmedi. Biz denedik daha önce ilk paket açılımında 100 son kalan 800-900 futbol parasını ama vermemişti. En iyisi biz 900'e basalım. Bastık gitti. Hadi be Konami.
Eyvah, sona kaldık arkadaşlar. Biz 100 bassak da herhalde vermeyecekti. Çok zaman kaybedecektik. Uzun süre sonra böyle bir açılım gerçekleştiriyoruz. Şimdi sondan kaçıncı sırada gelecek? O da önemli. Son paket açılımına kaldı Maldini. İçeride 8 tane mi isim kaldı? Bakalım. 7 tane futbolcu kaldı. 7. Bir arkadaşımızın hesabında Zico'lu açılımda bunu yaşamıştık. Ronaldinho'lu benim kendi hesabımda bu tarz bir şey olmuştu. Zico en sonda gelmişti. Yani umarız öyle bir şey olmaz. Bir renkli bir de sol bek Maldini. Şimdi 100 devam edelim. Olmadı. Ben dedim Epi'ye dönecek herhalde. Sondan kaçıncı sırada gelecek? Bence sona kalmaz. En sona kalmaz. En sondan 1 ya da 2 önce çıkarabiliriz. 100'e bastı. İçeride kaldı 6 tane isim. Şimdi kaldı 5 tane. Hala Maldini yok. Son 5 futbolcu. Ne kadar zor verdi Maldini. Ki bir de bu pakette en çok istediğim isim benim Maldini'ydi. Son 5 isim. Ama artık vermedi. Çok kritik. Yine vermedi. Renkli kartı da çıkardık. Maldini son 4 futbolcu içerisinde. Futbol 2024 oyununa baktığımızda artık oyunun da son haftalar arkadaşlar. Bu en kötü paket açılımımız olabilir. Biz Ronaldinho'yu çünkü bayağı eskiden çıkardık. Futbol 2023'te çıkarmıştık galiba. O son 5'te mi gelmişti? Bu kadar da kötü değildir. Belki 5-6'da da çıkarmış olabiliriz. Şu an içeride 4 tane isim var. Kritik açılımlar. İçeride 3 tane isim kaldı ve onlardan bir tanesi Maldini. Bu benim oyun tarihimdeki en kötü açılım oldu. Çıkarmak istediğimiz bir futbolcuyu son 3 isim kaldı ve hala çıkaramadık. 100'e tıkladık gitti. Şimdi de olmadı. Ben Epi'ye döner zannettim. Yine vermedi. İçerisi de beyaz yanıyor. Epik. Fake attı. Konami fake attı arkadaşlar. En azından sona kalmadı. Maldini'nin de gelişi bu şekilde. Kendisini 107'lik stoper gibi fullleyeceğiz ama. Biz sol bek gibi fulllemeyeceğiz. Daha sonrasında sol bek gibi fuller öyle de oynarız arkadaşlar ama öncelikle stoper gibi kendisini fullleyeceğiz. EFUP uygulamasına baktığımız gibi en son hızını arttırmıştık ya. O şekilde yapalım ama. Maldini'nin gelişi bu şekilde. Tek başına geldi ama benim eFootball oyunundaki PES tarihimdeki en kötü paket açılımı oldu diyebiliriz. En çok istediğimiz futbolcu son 2 isim kala geldi. Bu kadar kötüsü benim kendi hesabımda olmamıştı. Arkadaşımızın hesabında Zico'da oldu. Zico en sonda gelmişti ki o arkadaşımız da Zico'yu çıkarmamızı istemişti. Diğer epikler geldi. Erkenden geldi. Zico gelmemişti. Ta en sonda çıkmıştı. Şimdi biz Maldini'yi fullleyelim. EFUP'a yine bakabiliriz ama karışıklık olmasın diye arkadaşlar. Antrenörlerimiz olmadığı için uzmanlık aktarımı yapacağız. Geçen Endrick'i denemiştik. Bu artık ileride renkli kartı gelir umarız yakın zamanda. Endrick'i basalım arkadaşlar. Yetmedi. Endrick'teki antrenörler kurtarmadı. 35'te 30. Yüzlük işe yarayacak mı? Yok. Yaramadı. Bayağı antrenör istedi ama Maldini. Şimdi biz Maldini'yi otomatik dağıttığımızda oyun bu şekilde yapıyor. Evet, gayet güzel. Oyunun yaptığı bu şekilde. Menajerimiz de uzun topla kontra menajeri. Fransa takımının menajeri. Oyuncu ayrıntıları diyelim fakat biz böyle yapmayacağız. Savunmacı bek. Özelliklerine baktığımızda yüksek tampası 88 bir bek için gerçekten iyi. Kafası 86. Falsosu düşük ama bir bek futbolcusu güzel ortalar yapacak falsolu, o anlamda sıkıntı ama kendisi zaten savunmacı bek. Savunmasıyla ön planda, ileriye çok çıkmayacaktır. Savunma anlamında agresiflik dışında diğerleri çok iyi. Agresifliği 86, hız 92, bek için hız önemli. 82 hızlanma, şut gücü 89, zıplama 88, dayanıklılık çok önemli. 97 ki hücumcu bek değil, savunmacı bek, geride oynayacak ama ona rağmen dayanıklılığı harika. İki ayağını da etkili kullanabiliyor. Kendisi sağ ayaklı ama sol ayağını da etkili kullanabilmekte. Fakat biz böyle yapmayalım arkadaşlar. Çok da güzel savunma becerileri var kendisinde. EFUB'a baktım. Burası yok arkadaşlar. Burası 13. Burası 10. Şurası 4. Bu şekilde. En son biz bu şekilde yapmışız. 4, 10, 10, 13. Hızlanmaya 4 bastık. Hızı ben arttırdım. 10'a dedim hızlı olsun diye o en son yaptığımızda. Zıplamaya 10 bastık. 13. 101 yazması gerekiyor. Ama 107'lik bir stoper gibi oynayacak. 107'lik bir stoperin özellikleri nasıl oluyormuş ona da baktığımızda 1.86 boyunda, 22 yaşında, sağ ayaklı, savunmacı bek oyun tarzına sahip. Stoper olduğu için buraları geçelim. Yüksekten pası 83. Geri gelir uzağa pas atarız havadan. O anlamda iyi. Kafası önemli bir stoper için. 93. Boyu çok uzun değil. Onu da biraz sıçramayla kapatıyor. Defansif özellikleri harika. Biraz da fiziksel teması 90'larda olsa o zaman da 110'luk bir isim olurdu galiba.
Defansif özellikleri muhteşem. 100, 98, 92, 99. Şimdi bayağı bir arttırdık. Hızlı bir stoper için gayet iyi. Bu hızlarda stoper pek görmüyoruz oyunda. 87. Zıplaması 95. Fiziksel temas 86. Dayanıklılığı 93. Dengede bir stoper için iyi. 73. Çünkü daha düşük denge değerine sahip isimler de var. Dengeli pas, yerin orta, adam markacı, top kesme, açıyı daraltma, kayarak müdahale, yıkılmaz kale, akrobatik uzaklaştırma, kaptanlık, mücadele ruhu. Biz Maldini'yi öncelikle stoper pozisyonunda deneriz. Daha sonra bek için de geliştiririz. Öyle de maça çıkmaya çalışırız arkadaşlar ama öncelikle Maldini'yi stoperde bayağı bir denemek lazım. Artıları, eksileri nelerdir? Fiziksel o darbeyi nasıl yapabiliyor? Geçen bir Cannavaro ile maç oynadık arkadaşlar. Cannavaro da aldı. Vurup indirmesi gerekirken bir de son adam. Kaçırdı, gol yedik hatta. Stoper futbolcusu adamı da kaçırdı mı kaleciyle karşı karşıya kalıyoruz. Maldini'nin bir soru işareti o fiziksel temas konusu. Ama hızı gayet güzel oldu. Sıçrama falan onlar da var arkadaşlar. Kağıt üstünde özellikleri güzel duruyor. Ama bunu sahada görmemiz lazım. Birçok maçta hatta test etmek gerek. 2-3 maçta değil ama bir 10-15 maç aslında oynayalım. Değişik rakiplerle eşleşelim. Maldini stoperde iyi mi kötü mü onu da gözlemleyip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.